Merhaba arkadaşlar. Gervonta Davis, İsaç Pitbull Cruz maçı ile ilgili düşünceleriniz nedir? Bu maçla ilgili Gervonta Davis bu maçı net bir şekilde aldı mı? Bu maç Cruz'a da bilinir mi? Çünkü özellikle de boks fanları arada kaldı. Ortada maçlar. Aynı şekilde e, Devin Haney Jojo Diaz maçında da aynı boks fanları yine ortada kaldı. Çünkü iki maçta birbirlerine yakın iki maç oldu. Bu maçlar hakkında düşünceleriniz nedir? Bunları benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Özellikle de boksla ilgili, boksörlerle ilgili aklınızda hangi soru varsa hepsini sorabilirsiniz. Öncelikle şuradan yorumlar okumak için bir sayfa açayım. Bir saniye. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu maçın heyecanının enerjisinin çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Özellikle Gervonta Davis İsaç Pitbull Cruz maçının çok heyecanlı geçeceğini, çok yumruklu bir maç olacağını düşünüyordum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse maç beklediğimizin çok gerisinde oldu. Heyecan çok rutin bir maçtı. Heyecanı çok fazla yüksek değildi. Özellikle de Gervonta Davis'in kaçak boks yapması doğal olarak da maçta o adrenalini yaşayamadı boks fanları. E, Ama genel olarak doğrusunu söylemek gerekirse ringe hakim olan Gervonta Davis'ti. Dur yorum bakayım. Abi bence eski agresif Gervonta Davis Cruz'u knockout ederdi. Gamboa maçını düşünün. Şimdi arkadaşlar, doğrusunu söylemek gerekirse bakın. Özellikle de Gamboa'nın son yaptığı maçların hepsine bakın. Hepsinde çok kötü yenilmiştir. Terence Crawford'undan tut Gervonta Davis'ine birçok boksörle maç yaptı. Hepsine de yenildi. Zaten Gamboa'nın boksu bozulmuş. Gamboa artık bitik boksta rakiplerinin karşısına çıkıyor. Doğal olarak da çoğu çıktığı maçta da yenildi. Bence Gamboa maçı Gervonta Davis için zor bir maç değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse ama Gamboa'nın eski performansı olsa Gamboa emin ol Gervonta Davis'e kök söktürürdü. Çünkü çok yumruk atan bir isim yürüyor ki Gamboa. Önemli de bir isim. Benim daha önceki videolarımda söylediğim gibi boksunu örnek aldığım bir isimdi. Çok takip ederdim. Özellikle de amatör boks yaptığım dönemlerde olimpiyatlarda muhteşemdi Gamboa. E, Selam. Aleyküm selam. Şimdi bu maçta niye böyle oldu? İsaç Pitbull Cruz'a karşı Gervonta Davis neden boksu gözükmedi? Ortaya çıkmadı o yaptığı daha önceki maçlarda vurduğu etkili yumruklar işte özellikle de boks fanlarını ring etrafındaki maçı izleyen boks fanlarını sürekli bir heyecandan yukarı kaldıran bir Gervonta Davis vardı. Cruz maçında neden böyle oldu? Doğrusunu söylemek gerekirse boksun bazen yapılması gerekenleri vardır ring içerisinde. Hani teknik ve taktik. Yani o taktiği çok güzel uyguladı doğrusunu söylemek gerekirse Gervonta Davis. Bu şekilde dövüşmek zorundaydı. Ama zaman zaman yumruk sayısını çoğaltabilirdi. Bunu yapmadı. Bunu yapsaydı biraz daha maçın enerjisi yükselecekti. Heyecanı yükselecekti. Zaman zaman yumruklar vurduğu anda zaten boks fanları aslında şunu yapmaya çalıştı. Hani ring etrafındaki o maçı izleyen insanlar ayağa kalkmak, maçın adrenalini daha çok arttırmak istediler. Boksörlere daha çok tezahürat edip boksörleri gaza getirmek istediler ama bir türlü o heyecana ulaşamadılar. Dediğim gibi yani bir iki vurup çekildikleri zaman doğal olarak olmadı yani. Cervantes uzun maç deneyimini yaşamak istemiş olabilir mi sizce? Yok, kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü bak hocam ben eski ağır siklet boksörlerden gideceğim. Onların maçları sarıyor beni. Ağır siklet maçları zaten genel olarak sarıyor. Çünkü özellikle de boks fanları ağır siklet boksörleri izlemeyi çok seviyor. Çünkü
ağır siklette o knockout olmaları, özellikle de fanlar bunu çok seviyor. İşte knockout oranı çok yüksek ağır sikletlerde. Bu yüzden ağır sikletler daha çok tercih edilen oluyor ama bazen de özellikle hafif siklette öyle maçlar oluyor ki yani ağır sikleti bile aratmıyor. Bunlardan bir tanesi daha önce izledik. Timo Lopez maçı, Cambosos maçı, enerjisi, heyecanı çok yüksekti. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Şimdi ben bu maçla ilgili şunu söyledim. Bu maç Gervonta Davis için zor bir maç olacak dedim. İsaç Pitbull Cruz için İsaç Pitbull Cruz tehlikeli bir boksör. Sürpriz yapabilir dedim. Her an her şey olabilir. Boks bu. Bu maçta doğrusunu söylemek gerekirse karşısında dayanıklı pres yapan bir isim vardı. Gervonta Davis ring içerisinde rahat değildi. Rahat olsaydı emin olun Gervonta Davis çok daha farklı bir boks yapardı. Ama genel olarak abi Gervonta Davis vs Ryan Garcia maç olsa hangisi alır sizce? Gervonta Davis alır maçı. Gervonta Davis Cruz'a karşı daha aktif, daha ayakları seriydi. Net kazandı. Floyd'un küçük boksörü. Şimdi kimi boks fanları da şunu söylüyor. Gervonta Davis maçında Cruz'a da bu maç verilebilirdi. Cruz da çok iyi dövüştü diyor ama genel olarak ben Gervonta Davis'in ringe hakim olduğunu maç boyunca ringde daha özgüvenli, daha kendine güveni olan, ringde daha sakin olarak maçın geneline hakim olarak gördüm ama zaman zaman bazı roundlarda geriye düştüğü roundlar oldu Gervonta Davis'in. Ama maç bir tık da olsa Gervonta Davis'in hakkıydı diye düşünebiliyorum. Abi sence kimle yapar Gervonta Davis? Haney Garcia, Kambosos, Lopez, Lomachenko. Yani Gervonta Davis kimle yapar? Bu boksörler içinde Haney ile yapabilir ama Haney ile biraz daha geciktirecekler bu maçı. Çünkü ikisi de Amerikalı boksör. Garcia olmaz. Kambosos olabilir. Kambosos olabilir bak. Kambosos maç olabilir. Lopez olmaz. Lopez olmaz. Lomachenko olabilir. Lomachenko olabilir. Bunlarla maç yapabilir. Hocam Ryan Garcia şimdi neler yapıyor? Çok sağlam çakıyor. Ryan Garcia'nın en büyük özelliği kroşelerini çok iyi vuruyor. Kroşelerini iyi vurduğu için de Ryan Garcia şu an baktığımız zaman bir ismi var dünyada. Lopez'e çeviren Kambosos Davis'i yener bence hocam. Kambosos tehlikeli bir boksör. Kambosos kimle çıkarsa çıksın sıkıntı yaratacak, tehlike yaratacak bir boksör. Kambosos'da hangi boksör çıkarsa çıksın sonucu belli olmaz. Kambosos'u performans olarak düşük bir zamanında yakalaması gerekiyor. Mod olarak düşük bir zamanında yakalarlarsa Kambosos'u anca öyle yenebilirler. Hocam Cervanto'nun boksu beni etkilemedi. Heyecan yoktu. Aynen yani bu maçta gerçekten ben çok muhteşem bir maç olur diye bekliyordum. Yani enerjisi yüksek, çok bol yumruklu geçecek bir maç. Çünkü İsaç Pitbull Cruz sürekli rakibin üzerine gelen, kaçak boks yapmayan, dövüşmeyi seven bir isim. Gervonta Davis de yumruk atsaydı, kaçarak dövüşmeseydi bu yumrukta emin olun çok fazla heyecan yaşardık ama Gervonta Davis taktiğe bağlı kalmayı tercih etti ve bunu da uyguladı. Başarılı oldu mu derseniz bence başarılı oldu. Çünkü İhsaç Pitbull Cruz'un zaman zaman öyle yumruklar atıyor ki nereden geldiği belli olmuyor yumrukların. Tehlikeli yumrukları vardı. Hiç riske sokmak istemedi. Garanti boks yaptı Gervonta Davis ve başarılı oldu. Selamun aleyküm bu arada. Aleyküm selam Ahmet Kamçıcıoğlu. Hoş geldin. Evet, Cruz'un ayakları çok ağırdı. Gervonta Davis'i tutamadı. Aynen yani Cruz zaten durarak boks yapıyor. Gervonta Davis'in ayakları gerçekten çok iyiydi. Yani bir boksör ayaklarını nasıl kullanılması gerekiyorsa onu o yumruklara hedef etmeyecek şekilde ayaklarını bu maçta kullandı. Zaten ayakları iyi. Mesafeyi iyi ayarlıyor. Dengesi iyi.
Kontrol maç boyu elindeydi. İkisi de dikkatliydi. Bu yüzden maçtan zaman zaman zevk alamadık bu yüzden. Hocam bu Agıt Kabayel için ne düşünüyorsun? Bana yavaş geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Bir uzman olarak. Onunla ilgili ben sonra bir yorum yapayım sana. O boksörle ilgili. Abi o zaman şöyle sorayım. Cervanto nasıl çalışmalıydı? Cruz'a karşı agresif olabilirdi. Cervanto nasıl boks yapması gerekiyordu biliyor musun? Cruz'a karşı. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Cruz ne yapıyor? Cervanto Davis ters kart. Cruz düz kart. Mesela Cruz'un özellikle de yumruk attığında 1-2-3 çıkıp 1-2-3 örnek verin bu şekilde ikili üçlü kombinelerini çok vursaydı bu maçın heyecanı çok yükselecekti. Ama şimdi ne yaptı? Vurdu 1-2 1-2-3 mesela bir atakta kaldı. 2 yumruk, 3 yumruk. Hani şu olmadı. Birbirlerine o ona yumruk atıp o çıkıp ona o çıkıp ona vursaydı emin olun maçın enerjisi bir anda çok yükselecekti ama bu olmadı. Ee, Arkadaşlar aynen Fatih Kocan haberim var maçla ilgili. O maçla ilgili yorum yapacağım. Maçlarla haberim var. Maçların tarihini, saatini, bilgisini vereceğim zaten. Paylaşacağım. Bu hafta sonu olacak maçların. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Konuşacağım o maçla ilgili. Golovkin Murat'a maçı ertelendi. Aynen o maç ertelendi. Loma amatörün kralı fakat güç anlamında rakiplerine göre sanki biraz aşağıda kalıyor. Joshua'nın yaşadığı gibi yumruk yediğinde biraz panikleme hissiyatımın bazı maçlarına bak arkadaşlar Vasil Lomachenko için şunu söyleyebiliriz bak Vasil Lomachenko Lopez maçında tedirgin dövüştü, çekinerek dövüştü. Bunun da nedeni büyük bir ihtimal Vasil Lomachenko sakattı. Çünkü ben ilk defa Vasil Lomachenko'nun bu şekilde bir boks yaparken gördüm. Normalde çok yumruk atan, ikili üçlü atakları çok olan, yumruklardan çıktığında üçlü beşli vuran bir isim. Bol yumruklu bir isim. Vasily Lomachenko. Bunu zaman zaman da maçlarda göreceksiniz. Bu ismi tanımayan arkadaşlar var ama belli bir aşamadan sonra iyi rakipleri de önünde gerçekten iyi boksörmüş diyeceksiniz. Sert yumrukları yok diyen arkadaşlara şunu söyleyebiliriz. Liniers gibi bir boksörü 10. roundda bıraktırdı. Liniers sert bir boksör. Liniers dayanıklı bir boksör. Özgüveni yüksek. Korkusuz bir boksör Liniers. Ama dediğim gibi Liniers gibi bir boksöre bıraktıran bir isim nasıl sert olmaz? Bunun da açıklamasını artık siz yapın. Sizce Devin Haney sert mi? Devin Haney Liniers maçını izlediniz. Liniers neredeyse köşenin yolunu kaybetti. Devin Haney bu maçı aldı ama köşenin yolunu kaybetti. Maç boks fanları tarafından da bu maç çok konuşuldu. Liniers'ın da olabilirdi denildi. Yani artık yorum size kalmış. Tabi her insanların herkesin düşüncesine saygım sonsuz. Benim bakış açım böyle, sizin bakış açınız öyle. Ama genel olarak var olan bir doğru var. Var olan doğru da şu. Vasil Lomachenko güçlü vuran bir isim. Hızlı vurduğu için belki siz bunu anlayamazsınız. Zamanla yaptığı maçlarda da göreceksiniz. Timur Lopez'in puanla aldığı boksöre Vasil Lomachenko bıraktırdı. Yani düşünün. Yani kaliteyi düşünün. Abi o zaman şöyle sorayım. Cervanto nasıl çalışmalıydı ki Cruz karşısında agresif olabilirdi? Buna cevap verdim herhalde. Hocam Andy Ruiz Junior boksu bıraktı mı? Ne yaptı? Sesi soluğu çıkmıyor. İyi de boksör neden? Yok. Andy Ruiz boksu bırakmadı. Andy Ruiz hatta daha iyi bir şekilde geri dönecektir Andy Ruiz bence. Bundan sonraki süreçte bakacağız. David Haney çok sert değil. Bence de sert değil. Aslında arkadaşlar bakın bazı boksta şu vardır. Bazı boksörler yukarı taşınır. Bunlardan bir tanesi kim? Lopez, Devin Haney, Gervonta Davis, Ryan Garcia. Yani bu boksörler şu anda yukarı taşınır. Şimdi örnek vereyim. Diyor ki bir tane isim çıkıyor. 10 maç 10 galibiyet. Reklamlar şahane. Baktığında rakip göremiyoruz. Hiçbiriyle on oynamamış. Ya boksörler nerede? Hani bir maçın videosunu görseydik. Hani eli kalkarken rakip var. Ama keşke bu maçı bir izlesek. Videosunu görsek. Hani biz de bir yorum yapsak maçla ilgili. Ama bakıyorsun 10 maç 10 galibiyet işte bilmem ne.
şampiyon olmuş kemerler var. Kemer nereden çıktı? Yani ismini duymadığımız kemerler. E, Baktığın zaman her şeyi kullanıyorlar. Milliyetçilikten giriyorlar. İşte duygusallıktan giriyorlar. İslamiyet'ten giriyorlar. İşte bakıyorsun reklamlar şahane ama ortada kalite yok. Önemli olan bize kalite lazım. Bize öyle bir Türk boksör gelsin ki bak yani demiyorum ki şu bu. Öyle bir Türk boksör gelsin ki 10 maç 10 yenilgisi olsun adam gibi boksörlere yenilsin. Yani güçlü boksörlere yani kendi kapasitesi, kendi kalitesinde boksörlere yenilsin, mücadele etsin ki biz de izleyelim maçlarını. En azından şunu diyelim. İyi boksörlere karşı savaş veriyor en azından. Dövüşüyor. Mücadele ruhunu göstertiyor. Diyelim yani sen şimdi çıkıyorsun 2 yumruk rakibin arkasını dönüyor. Maçı bırakıyor. Oldu. 10 maç 10 galibiyet. Reklamlar şahane. Oh ne ala boks. Yani bu boksu herkes yapar. Yani siz de yaparsınız arkadaşlar. Burada yapmayacak bir isim yok. Sonuçta boksu takip ediyorsunuz. Herhalde maçlardan bir iki sol sağ direkt atmayı, kroş atmayı bilmeyen arkadaş yoktur. Yani o arkadaşlardan biri de çıksa emin ol 2-3 yumruk atar. Rakip arkasını döner. İşte 5 maç 5 galibiyet. İşte bir yerden de bir kemer bulurlar. İşte bilmem UBC şampiyonu. Ah işte bizim de asıl sorunumuz bu. Türkiye'nin sorunu bu. Kandırmak, aldatmak. Yani bu olduğu sürece bizim bundan sonraki süreçte yani yanlış anlama hani bunlar acı ama gerçek Türk boksörler izlenmeyecek. İzlenmemelerinin nedeni şu yani kandırmayı bir defa bırakacaklar. Gerçekçi maç yapacaklar. 12 round boyunca vuran vurana kıran kırana maç yapacak. Belki kaşı açılacak, gözü açılacak, zor durumlara düşecek ama en azından şunu diyeceğiz. Gerçekçi bir maç yaptı. Yenildi veya nakavt oldu fark etmez. Ama yeter ki onu göstersin. Göstermeyince olmuyor bu iş. Bu iş vatan, millet. Şimdi yanlış anlama. Bizim ülkede ne var? Milliyetçilikten girdiğin zaman dünyada senden iyisi yok. Bir de dinden girdiğin zaman senden iyisi yok. Herkes Müslüman. Herkes milliyetçi. Yani bu ülkede çoktur yani ülkesini sevmeyen çoktur ama şu bir gerçek. Şimdi adam tutuyor bir bayrak. Bayrağı herkes açar. Yani bayrağı herkes açar. Eğer ki burada amaç nasıl söyleyeyim bir kesimi kullanmaksa herkes çıkar bir bayrak açar. Yani ben şimdi düşünün İngiltere'ye gittim. Şimdi İngiltere'deki boks fanlarının takdirini kazanmak istiyorsam, onların sevgisini kazanmak istiyorsam bir İngiltere bayrağı açarım. Onlar da der ki bak bunun bize karşı bir şey yok. Her maçıma gelirler. Yani aynı şekilde. Şimdi bir Türk bayrağı açtığı zaman o ülkeyi temsil ediyor. İşte ne oluyor? Buradan ağrı kendine prim yapmak istiyor. Ya önemli değil. Hakiki maçlara çık. Yenil bayrağı da aç. Örnek vereyim. Her türlü konuşmayı yap. Ama benim burada demek istediğim şu. Milliyetçiliği kullanarak, dini kullanarak insanları kandırmayın. Gerek yok. Anladın mı? Gerek yok yani. Yorumlara bakayım. Herkese hayırlı geceler. Yatmam lazım. Yarın işe gideceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin gene de Golovkin. Sen de kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tony Morrison, George Foreman maçına bakıyorum. 6 kombin vuruyor. George Foreman hepsi de çeneye isabet ediyor. Adam demir çene mi var? Şimdi bazı boksörlerin öz gücü yüksektir. Yani anne doğduğunda anne karnından çıktığından itibaren nasıl söyleyeyim öz gücü yüksektir. Yani bu dayanıklılık bazen sonradan kazanır ama birazı. Senin öz gücün neyse dayanıklılığın doğduğundan itibaren bu sende beden olarak oluşmuştur. Annenden babandan aldığın gen. Yani bu isimlerin de gen olarak güçlü. Güçlü olduğu için kolay kolay yıkamazsın. Hani bazen şunu bizim boksörler der. Suriyeliyi, İranlıyı, Iraklıyı yıkamazsın derler. İstediğin kadar yumruk vur. Dünyanın yumruğunu vur. Yıkamaz. Niye? Öz gücü yüksek. Yani aldıkları genle alakalı bu yani. Mesela bazı boksörler çıkar mesela Afrika kökenli. Vurursun pat diye iner. Çünkü zayıflar. Bazıları da çıkar çok dayanıklı olur. Hani bu dediğim gibi hep gen meselesi.
Sinan Şahmissam, Selçuk Aydın gibi boksör daha hocam. Şimdi Sinan Şahmissam, Selçuk Aydın aslında bu isimlerin biraz daha profesyonel düzeyde üzerine düşünseydi, profesyonel dediğim şöyle. Biraz da bu şimdi bak boksörlerin adı Selçuk Aydın'ın Sinan Şahmissam'ın boksunu beğeniyorum. Sinan Şahmissam çok güzel boks yapıyordu. Öyle güzel aparkatlara vuruyordu ki hatta bir maçında 3 tane aparkat vurdu rakibi üzerine gelirken birinde yatmadı, ikincisinde yatmadı, üçüncüsünde rakibi yattı ve ben o Sinan Şahmissam'ın vurduğu 3 aparkatın üzerine çok çalıştım. Çünkü çok güzel zamanlaması iyi etkili vurdu aparkatları. Selçuk Aydın'a gelince bu ismin boksu çok hoşuma gitmiyor. Bunun da nedeni şu. Güce dayalı boks yapıyordu. Boks yaptığı için zaman zaman da belki alacağı maçları kaybediyordu. Güce dayalı değil de biraz daha esnek olsa, esneklik üzerine biraz daha teknik gücü bir kenara bırakıp bu şekilde mücadele etseydi belki de şu an Türkiye'de Canelo Alvarez'e kök söktürecek bir isim olurdu bu isim. Çünkü güçlü, normalde özgücü yüksek yani. Güçlü bir isim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi yani güce dayalı boks yaptığın zaman bu sefer alacağın maçları da kaybediyorsun. Bu isim de böyle oldu. Cervanto bugüne kadar zayıf rakipler ile karşılaştı. Etkili bir Cruz karşısına çıktığı gibi zor anlar yaşadı. Arkadaşlar benim maç öncesinde yaptığım analizlere bakın. Ryan Garcia, pardon, e, David Haney, Jojo Diaz, Gervonta Davis, İsaç, Pitbull Cruz. Benim boks bilgime inanmak istiyorsanız biraz daha belki yeni arkadaşlar vardır. Önceki ve sonraki yorumlarıma bakın. İkisi arasında uyum varsa burada iyi giden bir şey vardır. Doğru giden. Ama yoksa doğal olarak ben boşa konuşuyordurum. Hani bana da inanacağınız bir şey olmaz. Ama ben ne dedim? İsaç, Pitbull, Cruz tehlikeli bir boksör. Gervonta Davis'in bu maçta işi zor dedim. Ve bunu da gördük. Hatta ben İsaç, Pitbull, Cruz'un önceki maçlarına baktım da bu boksunu da beğenmedim yani. Daha etkili dövüşen bir isim normalde. Daha çok yumruk atan, etkili dövüşen bir isim. İyi akşamlar. Yarın maç için ne diyorsun? Yani zaten ilk maçında kendisinin aldığını inanıyordu. Maçı karşı tarafa verdiler. Bu maçta da rövanşı aldı. Öyle bir aldı ki unutulmaz bir iz bıraktı rakibinde. Lyndon Arthur'da. Eubank nasıl buluyorsunuz? Bence patlayıcı seri kombine yapabilen en iyi boksörlerden biri. Nedense kemer alabileceğine inanmıyorum. Bir türlü seviye atlayamadı. Sorun sizce nedir? Şimdi Chris Eubank Jr.'ı Avni'nin karşısındaki performansı, fiziği, boksu mükemmeldi. Özellikle de Chris Eubank Jr.'ı Muhammed Ali Kupası'ndaki maçını izlerseniz gerçekten çok sert, savaşçı, vazgeçmeyen bir isim Chris Eubank Jr. Ama sonraki belli bir zaman ringe çıkmadı. Genelde maçlar erteleniyor. Yaptığı maçlara da baktığımızda onun seviyesinden biraz geride boksörlerle maç yapıyor. Boksu bir tık daha bozulmuş. Fizik olarak geriye düşmüş. Eski hızı yok. Eski kontrol elinde değil. Sanki tikleyerek boks yapıyor. Tikleyerek boks yapıyor. Rahat değil. Ama dediğim gibi Avni'nin karşısındaki Chris Eubank Jr. mükemmeldi. Canelo Alvarez'e de kök söktürürdü. Nasıl ki Billy Joe Saunders'a kök söktürdü. Canelo Alvarez'e de kök söktürdü. Birçok boksöre zor anlar yaşatabilecek bir isimdi o performansıyla. Ama şu an değil. Hocam bir de 75 euro verip de bu maçı izlemek akıl kârı değil Cervanto için. Yani veren bir tek para bizde yok. Bizden başka herkeste para var. Yani demek ki akılları var. Christian konuşmaya değer bir boksör. Yan körükler. Golovkin maçı niye ertelendi? Yani rakibinde herhalde bir sorun var herhalde.
Hocam her zaman diyorum, boksör değilim, uzman da değilim. Ama şuna eminim ki sen bu işi iyi bilenlerdensin. Boksör olsaydın senden kesin ders alırdım. Şimdi arkadaşlar, benim boksu bilip bilmememiz zaten konuşmalarımdan, yaptığım yorumlardan, analizlerden. Yani bunu anlarsınız. Zaten şimdi boksu takip eden insanlar şimdi bir anda benim yavaş yavaş değil de bir anda büyük, takipçilerimin artması, işte bir anda nasıl söyleyeyim, çok fazla izlenmem. YouTube'da örnek vereyim, Google'da, YouTube'da Erdal İnanlı olarak aranmam. Artık şunun göstergesi. Artık insanlar dilden dile artık duyuluyor ve geliyorlar. Çünkü bu işi yapacak bütün arkadaşlara diyorum. Özellikle de boksu. Ben şu anda boksu anlatıyorum. Teknik videolara geçmedim. Geçtiğim zaman emin ol, onlar da emin olsun, bokslarında level atlayacaklar ve burada yorumlar yapacaklar videoların altına. Hocam seni dinledik. Gerçekten söylediğin her söz harfiyen doğru. Rakiplerin karşısında artık daha rahatım. Daha etkili dövüşüyorum. Daha kontrollüyüm. Ve bundan sonraki süreçte e, seninle yola devam edeceğiz diyecekler. Ama ben sadece bu değil. Ben hem dövüşmek istiyorum. Dövüşeceğim prof olarak. İyi bir kulüp bulursam, iyi bir kulüp, örnek vereyim, nasıl söyleyeyim, Dizon gibi, Matchroom gibi, yani iyi bir kulüp, Sky Sports gibi, Golden Boy gibi, yani böyle iyi kulüpler bulursam dövüşeceğim. Ama iyi bir kulüp olmazsa gerek yok. Antrenörlük yaparım. Boksa o şekilde devam ederim. Geliştirerek devam edeceğim zaten. E, Hocam para kazanmanın yolları nedir? Para kazanmanın yolu boksta başarı. Mesela amatörde nedir? Boksta para kazanmak istiyorsan amatörde ne yapman gerekiyor? Öncelikle Türkiye'de şampiyon olduğun zaman, iyi bir boksör olduğun zaman hemen kendini hiç durmadan bir özel kulübe atacaksın. Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Tekel, işte böyle kulüpler var, özel kulüpler. Özel kulüplere atacaksın. Sonra da Avrupa'da, dünyada bir madalya aldığın zaman zaten işte 100 milyar, 150 milyar, 200 milyar. Ee, Mesela şimdi son dünya şampiyonasında ne verdiler? 100 bin dolar verdiler mesela. Yani güzel paralar şampiyon olana. Tabii dünya şampiyon olmak da öyle kolay değil. Boksta Avrupa şampiyon olmak kolay değil. Çünkü her ülke en iyi boksörünü getiriyor. En iyi boksörüyle karşılaşıyorsun. Ya sen ya o. Kötü boksör yok. İyileri yenip dünya şampiyonu olabilirsin. Bu çok zor mu? Değil aslında. Zor, bir bakımdan zor, ama akıllı, sistemli, donanımlı ve iyi bir antrenörle, bu işi iyi bilen bir antrenörle çalıştığın zaman bu iş zor değil. İyi bir ekibin olur. Ama sen şimdi nasıl söyleyeyim, iyi bir ekibin yoksa, nasıl, iyi bir ekibin yoksa, doğru çalışmıyorsan bu iş çok zor sana. Çok uzak. Yani şimdi iyi antrenörle çalıştığında bu iş burada. Ama iyi bir antrenörle çalışmadığın zaman sana çok uzak bu. Dev. Çok tepede. Zor. Şu anki boksörler içinde en efendi Golovkin'dir. Aynen, Golovkin mütevaziliğini koruyor. Bu şekilde de gidecektir. Yani sevilen de bir isim zaten. Rakiplerine saygı duyulan, sevilen bir isim dünya boksunda. Düzgün adamsın. Üslubunu çok beğeniyorum. Ayrıca iyi anlatıyorsun. Bilmeyenler de gayet rahat anlıyordur. Şimdi arkadaşlar, beni konuşturan bilgi. Eğer bende bilgi olmazsa ben konuşamam. Doğrusunu söyleyeyim. Ben mesela UFC ile ilgili de bana yorum yap, işte UFC ile ilgili de analiz yap, maçları anlat diyen arkadaşlar da var. Ama ben UFC ile ilgili konuşamam. Çünkü benim uzmanlık alanım değil. Benim hayatta uzman olduğum bir alan var. O da boks. En iyi yaptığım iş boks. Bokstan başka, yani UFC ile ilgili şunu diyebilirim. Bu isim belki bu maçı kazanır diyebilirim. Ama detaylı konulara giremem. Yani bu sefer olmaz yani. Yanlış bir şey söylerim. Olmaz, sonuçta UFC'ye gönül veren fanlar var. Onlara yanlış bilgi aktarmış olurum. Abi bunca sene boks yaptın. Amatör kariyerin boyunca seni en çok zorlayan ne oldu? Sakatlık mı? Maddi mi? vs yani boksta çektiğin zorluklar nedir? Ya benim boksta çektiğim zorluk neydi biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Ben
ringin dövüşmek değildi kesinlikle. Boks değildi, ring değildi. Ben sadece artık şundan her zaman korktum. İşte bir maç kötü dövüşeceğim, beni bitirecekler. Yani bir maç o an belki psikolojim bir yerinde olmasaydı hep korkuyordum. İşte beni takımdan kesecekler, işte beni yiyecekler, hakkımı yiyecekler. Türkiye şampiyonasına gittiğimde de işte yurt dışına gittiğimde korktum da zaten hep başıma geldi. Belki bu zamana kadar en çok hakkı yiyen boksörlerden bir tanesi de bendirim. Yani bu yüzden her zaman diyorum korktuğum her şey başıma geldi. Tabii ailevi sorunlar da yaşıyorsun. İşte sadece kafan rahat olmuyor. Psikolojik ben ailevi sorunlar da yaşadığın zaman ringde konsantre, dikkatli olamıyorsun. Zaman zaman bunları da yaşadığım da oldu. Ama keşke beni Türkiye şampiyonu olduğumda kampa çağırsalardı. Avrupa'ya veya dünyaya gittiğimde tam her şekilde rahatlamıştım. Kafa olarak çok iyiydim. Boks olarak çok iyiydim. Avrupa'dan, dünyadan çok rahat madalya alacak seviyede, kapasitedeydim. Belki şampiyon olacak kapasitede bir isimdim. Ama yani sağ olsunlar, e, yani bize bunu yaptırtmadılar. Yani hep buydu yani siyaset. Siyasetten hep korktum. Yani kapılar ardında konuştukları yani konuşmalar işte bir maçta kaybettiğinde bittin yani Türkiye boksunda. Ama bu Ukrayna'da, bir Rusya'da böyle bir şey yok. Yani sen bir maç, iki maç yenil özel maçta hiç problem değil onlar için ama bir özel maçta mesela hemen geliyor yanıma diyor ki sen ne yaptın Erdal Hoca? Kötü maç yaptın. Ya hocam diyorum yani iyiydim, rakibim çok kötü bir boksör değildi yani diyorum. Ondan sonra iyi bir boksöre verdim. Yok diyor. Bu sefer gidiyor dünya üçüncüsünü yeniyor benim rakibim. Ondan sonra diyor ki işte hocam dedim dünya üçüncüsü Özbek'e yendi. İşte o zaman ses yok. Yani tek bir amaç var. Kötü dövüştün, seni keseceğiz takımdan. Hep bu. Boksör dediğin Erdal Hoca gibi olur. İşte gerçek ve profesyonel bir boksör Erdal Hoca gibi düzgün, aklı başında ve anlayışlı olur. Ama cahil ve bir şey bilmeyen boksörler ise kendini ispatlamaya çalışır. Ben kendimi ringlerde ispatladım. Yani dışarıda ispatlayacağım bir şey yok. Beni Türkiye boksunda şu bir gerçek, unutulmaz bir iz bıraktım ringde. Erdal İnanlı ismini yıllarca geçse Türkiye boksunda kimse silemeyecek. Ringlerden silemeyecek. Şu bir gerçek, beni hangi şehre, hangi ile sorarsanız sorun. Benim için kimse kötü bir şey söylemeyecek. Sadece şunu söyleyecekler. Gelmiş geçmiş en iyi boksör. Çok kez hakkını yediler. Agresif birisi diyecekler. Damarına bastığı zaman çok sinirli diyecekler. Ancak bunu diyebilirler. Başka kötü deme şansları yok. Çünkü benim bu zamana kadar hiç kimseye bir zararım olmamış. İyiliğim olmuş ama zararım emin olun olmamıştır yani. Abi boks maçları sarmıyor artık. Boksun kalitesi, atmosferi bozdular. Yani son iki maça baktığımızda önemli maçlara Devin Haney, Jojo Diaz, Gervonta Davis, İsaç Pitbull Cruz maçlarına yani biraz daha enerjiyi göremedik. Enerji olarak düştük. Ama bundan sonraki süreçte bakacağız maçlar nasıl geçiyor. Yeniden o enerjiyi inşallah alırız. Her konuda bilgiçlik taslayan aslında bir şey bilmiyordur. Her gördüğün sakallıyı deden sanmayacaksın. Alnında uzman ise konuşabilirsin. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Boks anlatanlar da var. Bak demiyorum ben. Yani bu işi güzel yanını yapanlar var. Bazı arkadaşlar var. Ben onları takdir ediyorum. Hatta onlardan da bir şey öğreniyorum. Mesela boksla ilgili haberler yapıyorlar. İşte boksörlerin konuşmalarını söyle. Problem yok. Bunları söylesinler. Yani hiç bilmeyen birisi de gelsin. Boks hakkında bunları söylesin. Bizim için daha iyi. Boks açısından daha iyi. Birileri boks hakkında bir şeyleri konuşuyor. Gerçekten bu iyi. Ama boks bilgin teknik olarak yoksa, boksu teknik olarak iyi bilmiyorsan bu işi anlatma. Bu işte uzmanlaş, kendini geliştir, ondan sonra anlat. Veya iyi antrenörleri izle, onların yaptığı, onlar nasıl gösteriyorsa sen de aynısını yap. Tamam bu şekilde yap. Ama sen boksu bilmiyorsun, boks ilgili teknik gösteriyorsun. Şimdi o boksta nereye gidecek? Belki Türkiye şampiyonasına gider. Belki de şehrindeki il seçmesine
gider. Belki o boksta oradan belki çıkar. Türkiye Şampiyonası'nda ne yapacak? Veya yurt dışındaki maçta ne yapacak? Giderse, gidemez de zaten o gösterdiği boksta yani yem olacak. Yapacak bir şey yok. Zaten 7 senedir takip ediyorum bu boksu. Bana Golovkin sevdirdi. Adam ringe güler yüzlü geliyor. Ama şu var, Canelo maçında ilk maç Golovkin'in de kesin. Yani bütün dünyadaki boks fanları bunu diyorsa ilk maç gene de Golovkin ise gene de Golovkin'indir. Bitmiştir yani. Ama ikinci maç Canelo Alvarez'indi. Ben şahsen maçı izledim. Abonelerin çoğaldı. Yorumlara yetişemiyorsun hocam. İnşallah zamanla daha çok çoğalacak. Dediğim gibi ben daha başındayım. Ben daha profesyonel olarak bu işi yapmıyorum. Yavaş yavaş kendimi de geliştiriyorum. Zamanla daha iyi olacak. İnşallah daha çok fanla daha eğlenceli olacak. Yorumlar, konuşmalar, boksu daha eğlenceli hale getireceğiz gittikçe. Kaç abone var? Yok, o kadar yok. Yok. O kadar yok. Ama şu bir gerçek. Yani ben daha yeniyim çünkü o kadar yok. Hocam hakikaten boksu seviyor. İşte boksa ilgi varsa dersi bu hocadan al. Ama hocayı dikkatli dinleyeceksin. Hem bilgisi var hem de boksu çözmüş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bu işi ne kadar bilirsem bileyim. Ben bu işi size ne kadar anlatırsam anlatayım. Sizde öncelikle bir şu yoksa algı. Yani algı ne? Benim anlattığımı sen nasıl alıyorsun? Nasıl kopyalıyorsun? Önemli olan bu. Mesela ben de sınava girecektim. YGS'ye üniversite için. Sınava Türkçeden konu anlatımını aldım. Yani biraz daha iyi anlamak için. Konu anlatımını okuyunca orası sana daha farklı anlatıyor. Ve sen de anlıyorsun. Ben şimdi sana boksu anlayacağım dilde çok güzel bir şekilde anlatırım. Ama işin sende bittiğini unutma. Yani ne olursa olsun her şey sende biter. Sen eğer çok akıllı, zeki bir boksörsen benden aldığını direkt kopyalarsın ve onun üzerine çalışırsın ve onu sadece torbada, gölge boksunda değil, rakibin üzerinde zaman zaman antrenmanda yaptığın modellerde uygularsın. Bakarsın, hoca bunu diyordu. Acaba ben bu yumruğu vurdum. Gerçekten onun dediği gibi de yaptım. Başarılı mıyım? Baktın gerçekten bu yumruk rakibe geçiyor. Ve başarılı da oluyorsun. Sen o yumruğu vurmaya devam et. Ama bakıyorsun benim dediğimi yapıyorsun ama etkili olamıyorsun. Artık sen benimle çalışma. Ben o işi bilmiyorum. Ben doğruyu söyleyeyim. Veya sen zamanlamayı ayarlayamıyordursun. Yani bunda dikkat edin. Arkadaşlar benim gecem gündüzüm bir ara bokstu. Gecem gündüz boks yaptığım dönemde gecem gündüzüm bokstu. Hani bana desen ki bokstan başka o boks yaptığım dönemde dünya var mı? Hani bazı videolarımda bunu söylüyorum. Link atsana derdim. Sürekli boks maçları izlerdim. Sürekli videoları izlerdim. Mesela yurt dışına giderdik. Benim takım arkadaşlarım gezerdi. Ben orada otururdum gece 2'de saat 11'e kadar gece 11'e kadar maç izlerdim. Dünya şampiyonasını izlerdim. Hocaları takip ederdim. İyi boksörleri takip ederdim. Nasıl yumruk vuruyor, nasıl çıkıyor, işte neler yapıyor, hangi kombineleri vuruyor. Yani burada önemli olan şu: boksu düz izlemeyeceksin. Dikkatli izleyeceksin. Milimetrelik. Yani iyi boksörlerin mesela ayaklarını nasıl kullanıyor? Bellerini nasıl kullanıyor? Kaçışları hangi zamanda yapıyor? Rakibiyle hangi mesafedeyken hangi hareketleri yapıyor? Bunlara milimetrik dikkat edersen bu işi öğrenirsin. Ama dikkat etmezsen bu işi öğrenemezsin. Dave'in eli yaralamış. Ondan sonra doğru bastıramamış sanırım. Aynen, eli sakatlandı Davis'in. Abi Cervanto Pitbull revanş olur mu? Rövanş olur mu? Bence rövanş olmasın. Rövanş olmasın. Dave'in eli bir başka boksörle dövüşsün. Lopez'le dövüşebilir mesela. Gervonta Davis. Bir enerji olur. Doğrusunu söylemek gerekirse özellikle de fanlar bu maçın
Galibini çok merak eder. Güçlü bir boksör. Vasil Lomachenko da olabilir. Gervonta Davis, Vasil fizik olarak birbirlerine yakınlar. Maç dolu. İsaç Cruz biraz daha zorlasa maçı alacaktı neredeyse. Gervonta için tatmin edici bir galibiyet olmadı. Aynen, net bir galibiyet olmadı. Yani kuşku var, maçta kuşku var. Yani fanlar tarafından kuşku var. Hani Cruz'a da bilinirdi bu maç deniliyor. Hocayı bu saçma sistem yormuş anladığım kadarıyla. Türkiye şampiyonu olup uluslararası turnuvalara başkalarının gönderilmesi de bu saçmalıktan biri. Şimdi ben size madalyalarımı göstersem, madalyalarımın hepsini böyle avucuma alıp bir gün göstereceğim size. O zaman dersin ki hocam, dersin ya, bu kadar emek var, bu niye? Ama gerçekten buradaki tek sorun ne biliyor musun? Bazı hocalar özellikle de boksun başına çökmüş, kitlemişler. Kendi sporcuları, kendi ona yakın yürüyenler seni, öbürünü gözü görmüyor. Şimdi burası bir milli takım diyelim. Bu milli takım daha nasıl başarılı olacak? Nasıl olacak? Baktığın zaman bunlar dünyada boksun uzmanı. Bunlardan iyi kesinlikle antrenör yok. Tamam, bunu da anladım. Peki yurt dışından niye antrenör getiriyor? Küba'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, işte Gürcistan'dan. Türkiye'ye neden antrenör getiriyor o zaman? Siz varsınız ya, siz yapın. Yani niye? Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu da yöneticiler biliyor, bizim antrenörlerin ne olduğunu. Kıskançlık, herkes birbirine. Yani gel de şimdi burada boks yap. Bizde tek bir sorun var. Bununla ilgili de bir video yapacağım zaten. Biz aslında boks şöyle bir şey. Sadece ringde dövüşmek değilmiş. Bir boksör, önemli olan asıl konuşmasıymış. Konuşması. Nasıl? Kendini ifade etmesi. Yani mesela bugün bir Muhammed Ali Clay veya bir Mike Tyson, bir Floyd Mayweather, bir Canelo Alvarez veya bir Joshua. Mesela Joshua kendisini çok güzel ifade ediyor. Konuşma tarzı, kelimelerini seçiyor. Yani bu şekilde de ne yapıyor? İnsanların saygıyla sevgisini kazanmış. Yani dünyanın her yerinde de boks fanları, hayranları var. Bugün bir Muhammed Ali Clay efsane olmuş. Muhammed Ali Clay sadece boksuyla mı efsane? Boksuyla kesinlikle efsane olamaz. Çünkü yenildiği maçlar var. Yani Muhammed Ali Clay efsane yapan ne? Sempatikliği. Efsane yapan ne? Konuşma tarzı. Efsane yapan ne? Yaptığı eylemler. Doğru zamanda doğru eylemler. Ve birçok, özellikle de Amerikalıların hayranlığını kazanmış bir isim. Sempatisini kazanmış bir isim. Yani özellikle de belki de Amerika'da siyahilere karşı bakış açısını değiştiren bir isim. Muhammed Ali Clay. Yani önemli olan boksu sadece ringde dövüşerek değil. Yani kendini anlatmanla kendini göstereceğim. Birçok boksör var. Dünyada istemediğin kadar boksör var. Küba'da boksör fışkırıyor. Rusya'da boksör fışkırıyor. Özellikle de Rusya'da, Çeçenistan'da öyle boksörler var ki, yani öyle boksörler var. Yani Çeçen olduğu için belki Rusya'da takıma girememiş. Kendini göstertememiş. Ama çıksa belki dünya şampiyonu olacak. Avrupa şampiyonu olacak. Kök söktürecek. Öyle güçlü Çeçen boksörler var. Yani demek istediğim şu. Kendini ifade etmen, konuşma tarzın, yaşantın, yaptıkların. Yani bu şekilde efsane olursun. Başka türlü efsane olamazsın. Sadece dövüşerek efsane olamaz. Mesela Floyd Mayweather'ın da 50 maç 50 galibiyeti var. Peki Floyd Mayweather niye insanlar tarafından sevilmiyor? Çünkü bazen o kötü bir dil var ya, onu kullanabiliyor. Kullandığı için de insanlar tarafından zaman zaman yuhalanıyor. Düşün, Amerika'ya birçok başarı getirmiş bir isim. Olimpiyat şampiyonu olmuş bir isim. Amerika Canelo Alvarez ile karşılaştığı basın konferansında Floyd Mayweather'ı yuhalıyor. Canelo Alvarez'i alkışlıyor. Yani
Ee, Yani aynen Türk boksu sistem bizi yıprattı değil, dağıttı yani. Dağıttı. Ben şimdi Türkiye'de belki de birçok yıldız çıkartacak bir ismim. Mesela yetiştirecek, öğretecek bir ismim. Ama yani bu sistem dediğin gibi şu andaki Türk boksunu da alt üst etti zaten. Son zamanlardaki Türkiye boksu ile ilgili çalkantıları, dönen olayları, tartışmaları, kavgaları görüyorsunuzdur. Neyse biz konumuza geçelim. Yorumlara bakalım. Hocam elektrik gitti burada. Çok fazla rüzgar esiyor. Ben de internet paketinden giriyorum şimdi. İnternet paketini internetin harcama. Seninle zaten sürekli canlı yayınlarda birlikteyiz. Ahmet Kamçıcıoğlu koyu bir fanatik. Ahmet Kamçıcıoğlu bu arada onu takdir ediyorum. Bütün maçlarda canlı yayınlarda bazen teke tek konuştuğumuz oluyor. Gerçekten bizim en favori isimlerden bir tanesi takipçilerimiz arasında. Abi Canzengek hakkında ne düşünüyorsun? Giden cidden hak ettiği ilgiyi alamayan boksörlerden biri, belgeseli var, izleyemeyeceksiniz. İzlemenizi öneririm. Ben izleyeyim. O boksörle ilgili sonra bir yorum yaparım. Yani dediğim gibi sadece dövüşmek yetmiyor. Yani etkili konuşmaların, etkili sözlerin, anlamlı ve örnek vereyim. Yani fanları da içinde bir sevgi uyandıracaksın. Konuşurken onları bir şoke edeceksin. Muhammed Ali Clay doğrusunu söylemek gerekirse beni bile yani konuşma tarzı etkiledi. Yani öyle etkili konuşmaları var. Öyle samimi konuşmaları var ki gerçekten mükemmel. Mesela bazen Floyd'u da seviyorum. Floyd'un neyini seviyorum? Aşırı özgüvenli bir isim. Floyd Mayweather. Çok aşırı özgüvenli. Korkusuzca söylüyor. Diyor ki örnek vereyim. Anthony Joshua diyor olimpiyatta diyor kendi ülkesindeydi diyor. Onu diyor olimpiyat şampiyonu yaptılar diyor. İşte diyor ben ona söyledim. Gel benimle çalış. İşte sen bundan sonra işte maç alamazsın dedim diyor. Yani Floyd Mayweather'ın en büyük özelliği, sevdiğim özelliği de özgüvenli. Kimseden çekinmiyor, korkmuyor ve ağzına ne gelirse söylüyor. Bu huyu hoşuma gidiyor. Bir tek bu huyu yalnız. Canelo siklet yükseltmekten vaz mı geçti hocam? Bence doğrusunu yaptı. Yani fanlar zaten bu olaya hiç iyi bakmadı. Yani dediğim gibi garibimin bir kemeri var. Makabının. Gidip o kemeri mi alacak? Bırak kalsın elinde. O da orada mutlu zaten. Öyle gitsin. Canelo Alvarez'de var birçok kemer. Kemer ihtiyacı yok ki Canelo Alvarez'in. Şimdi Canelo Alvarez'in kemer ihtiyacı yok. Canelo Alvarez'in bu saatten sonra fanların gönlünü etmesi gerekiyor. Gennady Golovkin 3. maç. Arthur Beterbiev sırayla Benavidez bu maçları öncelikle yapması gerekiyor. Sonra Terence Crawford, Errol Spence Jr. bu şekilde gitmesi gerekiyor Canelo Alvarez'in. Şimdi boksla uğraşan gençler bakın bu hocayı kaçırmayın derim. Çok güzel anlatıyor. Ben 43 yaşındayım. İnan hocanın dediklerini dinleyip uygulamam. İnternetin başında bile bir şey yaparım. Yani ben doğru olmayan bir şeyi söylemem. Kesinlikle. Bende bu şey yoktur. Ben belki yanlıştırım. Bak ne diyorum. Ben yanlıştırım ama karşıya doğruyu söylerim. Yani kesinlikle yanlış bir şey söyleme şansım yok. Kim olursa olsun. Yani var olan doğruyu söylerim. Hocanın konuşmaları beni etkiliyor ve beğeniyorum. Başkasına bir şey diyemem. Biraz olaylı olursa boksörlerin arasındaki olay maç bileti daha fazla satar. Aynen öyle. Zenci haklarına sahip çıkması Muhammed Ali'nin. Yani işte diyorum ya Muhammed Ali yapan bu. Agıt Kabayel için yorumun hocam iyi akşamlar. Agıt Kabayel bir saniye. Bu isim hakkında nasıl bir Canelo'nun bir sonraki maçı kim olacak? Canelo'nun bir sonraki maçı kim olacak? Belli şu an belli değil. Özcan Altınbey, Agit Kabayel Avrupa'daki lobi sayesinde ilerleyen
bir boksör. Yeteneği çok sınırlı. Chisora maçını kaybetmesine rağmen lobisiyle kazandı. O zaman GG Canelo 3. olur. Hocalı olur. Hocam iyi yayınlar. Teşekkür ettim. Hoş geldin. Şimdi bu dediğiniz boksöre şimdi bakıyorum. Agıt Kabaya. Bir saniye. Hemen boksuna bakıp hemen size bu boksörle ilgili bilgi vereyim. Dur. Boksuyla ilgili hemen bir saniye. Çünkü bu soru bana çok geldi. Canlı yayında canlı bunun maçını değerlendirelim. Nasıl bir boksör? Özellikle de hangi maçını değerlendirelim bu ismin? Chisora maçını mı? Bir saniye. Şimdi tamam burada. Şimdi hemen söyleyeyim. Hemen arkadaşlar bu Agıt Kabayel dediğiniz boksörle ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani bir boksör yumruğu atarken elini buraya indiriyorsa yani bu boksör fazla ilerleyemez. Bak şimdi 6 aparkat atıyor. 6 aparkat atıyor. Öyle yavaş atıyor ki. Yani düşün bu isimle bir Oleksandr Usyk'in karşılaştığını düşün. Yani bu ismi mahveder yani. Yani çok fazla açık veriyor. Çok fazla yavaş. Düz boks. Yani biraz şunu söyleyebiliriz bu boksör. Bak elini ta buraya indiriyor. Sola atıyor buraya indiriyor. Bu boksörle ilgili tek bir şey söyleyebiliriz. Bir tık da ayakları iyi. Ayaklarını az çok kullanabiliyor. Bu kadar. Yani ne söyleyeyim yani bu isimle. Yok. Bize şimdi yol alamaz aynen. Agit Kabal yol alamaz bu yolda. Yani şimdi bu yol ağır siklette yol almak için hani bir kim gibi bak ben size söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim ya? Dilimin ucunda ya. Frank Sanchez gibi bak. Sanchez gibi olacaksın. Bak şimdi Sanchez yol alır. Hızlı. Ayakları iyi. Dikkatli. Güçlü. Dayanıklı. Yani Frank Sanchez için bir şey diyemiyoruz. Niye? Yol alır. Gidebilir. Hocam Doritos'lu çiğ köfte yedin mi? Çok güzel tavsiye ederim. İnşallah bir gün deneriz bakarız. Agıt Kabaya'nın adına bakıp bizden biri diye destekleyecekler. Tekrar düşünün derim. Şimdi arkadaşlar yani bizden biri olması önemli değil benim için. Yani benim için Türk olması da yabancı olması değil, iyi değil. Ben bir maçı anlatırken özellikle dövüşen isimler hakkında tabii Türk olan ismi desteklerim. Kazanmasını isterim. Ama maçları genel olarak nasıl söyleyeyim tarafsız anlatırım. Şimdi bizim Türk boksör vurmazken vurdu diyemem. Önde değilken önde diyemem. Yani bunu yapma şansım yok. Yani genelde maçlarda adil olmaya çalıştım ama yani bizim Türk boksörlerin çıkması için dediğim gibi çok sağlam bir sistem olması gerekiyor ve nasıl söyleyeyim o sistemin de devam etmesi gerekiyor ama çok zor. Şimdi İmdat Bey bu isim senin söylediğin ismi ben yine şey yapmayayım da bu isim benimle bir odayı paylaşmış. Ben size o kadar söyleyeyim. Sonrasında beni aramayan sormayan bir isim. Ben bu isim hakkında benim konuşmam artık bu saatten sonra beni düşürür. Doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden hiç konuşmasam daha iyi. Bu isimle ilgili bana yine sorular soruyorlar ama yani o yüzden herkes kendi dünyasına gitmiş. Biz de kendi dünyamızdayız.
Buradakilerle birlikteyiz. Yani benim de bir duruşum var. Yani bakış açım var. Beni hiçe sayanı ben nasıl yapayım yani? Ne diyeyim onun hakkında sen söyle. Yaklaşan boks maçları var mı? Yaklaşan iki boks maçı var. Yarın bunları paylaşacağım. Yarın hem yorum yapacağım. Vasil Lomachenko maçı var. Tamam hocam anladım. Sıkıntı yok. Mesaj anlaşıldı. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar size bir olay anlatayım. Benim bir arkadaşım vardı. 4 yıl boyunca aynı odayı paylaştık. İşte dedim ki öyle konuşuyoruz yakın arkadaşımız. İşte hani dedim ki böyle böyle ben dedim İngiltere'ye gelmeyi düşünüyorum. İşte orada, o da orada prof dövüşüyor. İşte dedim hani dedim böyle böyle o zamanlarda virüs falan işte bir şeyler patladı. İstek yaptı ben geleyim dedim hani böyle böyle. Bana 50 yerden 50 bahane çıkarttı. Yani orada ne kadar işte bilmem kaç bin Türk var. Yani bir bizi oraya fazla gördü. Yani demek istediğim şu şekilde. Ben arkadaş seçimlerimde hep yanılmışım. Yani o yüzden hayatta şunu gördüm. Sadece kendin bir şeyler yapabiliyor musun? Bu. Gerisi yalan. Kimseden bir şey beklemeye gerek yok. İngiltere çok pahalı yer. Ya yapacak bir şey yok yani. Elinde sonunda gideceğiz. Eğer ben dövüşeceksem, bu işi yapacaksam boksun beşiği İngiltere, boks İngiltere, Amerika ikisi arasında dönüyor. Mecbur. Orada gideceğiz. Bakacağız. İyi bir kulüp bulursak bizi başarıya götürecek İngiltere'nin iyi kulüplerinden bir tanesi. Orada adına dövüşeceğiz. İyi geceler. İyi geceler Fatih Hocam. Aynen. Boksun merkezi İngiltere şu anda. İngiltere, Amerika. Ortalık 200'lü hatta 800 insanlar el oldu. Arkadaşlar cebin içi. Yani şu bir gerçek yani. Hayatta şöyle yani kendine güveniyorsan kendin bir şeyler yapıyorsan gerisi yalan. Kimseden bir şey beklemeyeceksin. Beklemedim de zaten ama şu bir gerçek. 4 yıl bir odada arkadaşlık, dostluk yapmışsın. Kader birliği yapmışsın. O arkadaşından da şunu diyebiliyorsun yani hani bu konuda örnek vereyim imkanlar onun elinde. Yani artık ondan imkan değil. Emin olun ülkeye gittiğimde belki de en çok görüşeceğim isimlerden bir tanesi. O isimdi. Belki de orada hayatım boyunca görüşmeyeceğim bir isim haline geldi yani şu an. Etti yani etti. Aynen öyle. Yani sonuçta hatta dedim ki bak birlikte salon açarız. İşte birlikte salon açarız. Birlikte antrenman yaparız. Başarılı oluruz. Hatta dedim seni çalıştırırım. Ondan sonra ama kalp çok önemli. Kalp çok önemli. Emin ol bu işin göbeğinde bu işi yapamıyor. Çünkü Allah eğer ki bir kuluna adım atmaya izin vermiyorsa o kul o adımı atamıyor. Ona da vermiyor. O bir adım dahi atamıyor. Hatta çok daha bu işin gerisine gitti. Çünkü burayı temiz tutacaksın. Yani bura temiz olduğu zaman sıkıntı yok. Ha ben belki gurbet arkadaş da önemli. Şu an İngiltere'ye biliyor musun? Gittin mi hiç? Usta tanıdığın var mı şu an orada? Tanıdığım var. Bir arkadaşım var tanıdığım. Sorun değil. Benim birini tanımama gerek yok. Ben az çok kendimi anlatacak kadar yabancı dilim var. Söyleneni anlayacak kadar çok fazla iyi değil. Ama kendimi İngiltere'de yaşamımı devam ettirecek kadar yabancı dil biliyorum. Benim kimseye de ihtiyacım yok. Ondan sonra zaten bunun öncesinde çalışma yaptım. İngiltere'ye gideceğim diye, yurt dışına gideceğim diye yabancı dil üzerine biraz yoğunlaştım. Kendimi anlatacak kadar biliyorum. Yani şey değil.
Birisi olmasına gerek yok. Biz gittiğimizde yolu da buluruz, yordamı da, arkadaşı da, dostu da her şeyi buluruz. Yeter ki girişimci ol, insan her şeyi yapıyor. Biz yalaka olmadığımız için kaybediyoruz. Boş ver varsın olsun. Adil, dürüst olalım. Aynen öyle. İnşallah. Bakalım nasip. Hocam başarılar dileriz. İnşallah her şey gönlünce olsun. İnşallah. Herkesin her şey gönlünce olur inşallah. Hani hep güzel bir dua vardır ya. Kalbinde, gönlünde ne varsa Allah onun 10 katını versin sana derler ya. Benim de zaten duam bu. Kimin kalbinde, gönlünde ne varsa yani Rabbim ona 10 katını versin, 20 katını, 100 katını önüne getirsin. Bu yani. Diyecek başka bir şey yok. George Campbell'sız kiminle maç yapacak? Şu an belli değil ama David Haney ile maç yapabilir çünkü tartışmasız olmak için. Hocam, Agit Türkleri ve Türkiye'yi pek sevmiyor. Sıkıntılı bir insan, o açıdan söyledim. Anladım. Yok, Agit ilerleyemez. Ağır siklette gidemez. Yani bir yere kadar gider, bir yerde fişini çekerler. Yani arkasında birinin olup olmaması önemli değil. Yani ağır siklet bu. Onda da o şey yok. Kapasite yok. Emin olabilirsin. Sevmiyorsa da bedelini öder bundan sonraki. İnsanlar Küba'yı fakir sanıyor. Gidince Türkiye'den iyi gibi siz söylemiştiniz. Küba zor yer. Şimdi Küba gerçekten yaşanılabilecek bir yer mi? Çok sıcak. Sıcak. İnsanlar sıcakkanlı. Yani şöyle nasıl söylenir? İnsanlar gariban. Yani parasız. O yüzden herkes mütevazi. Herkes gülüyor, eğleniyor. Dünya umurlarında değiller. E, Yani düşünün, bir taksiye bindiğinizde size çok fazla ilgi alaka var. Yani çok değişik bir yer Küba. Mesela bizim Kübalı antrenör derdi ki Küba'ya gittiğinizde Küba'yı unutamayacaksınız. Gerçekten dediği doğru. Ben Küba'yı unutamadım. Gerçekten orada 26 gün kaldım. Çok güzel geçti bence. Yani çok değişik bir ortamı vardı, yani bambaşkaydı. Ama şu bir gerçek, yani ayakkabısı olmayanlar işte e, mesela biz yemek yiyoruz. Kapıda bizi bekliyor. Hani bunlar söylenmez. Çocuklar bizi kapıda bekliyor. İşte bizden bir şeyler istiyor. Hani ben de mesela benim gibi arkadaşlar tabii gittiğimde biz de oradan, hani normalde çıkartman yasak. Ama yine biz de odaya götürdüğümüz için alabiliyoruz. Yani kendimiz yiyeceğimiz için az çok alabiliyoruz. Ona da çok fazla hani bir şey diyemiyorlar. İşte biz de dışarı çıktığımızda çocuklara veriyorduk. Onlar da çok seviniyordu. Yani Küba gerçekten bambaşka dünya. İmkanı olan herkesin gerçek gidip Küba'yı görmesini isterim. Ama şu da var. Bazen ekmek bulamıyorsun. Bazı yani istediğini Türkiye gibi istediğini bulamıyorsun. İşte bakıyorsun bazı yerler çok pis satışlar yapıyor. Hep sinekler. Ya çok değişik bir ortamı var yani. Bir bakıyorsun bir şehrin ortasına lüks bir otel kurmuşlar. Kapıda güvenlik. İşte bilgisayara gideceksin. İnternet yok ülkenin çoğu yerinde. Mesela orada bir internete gireceksin. Lüks bir otelde var o da internet. Orada da kapıda şey bekliyor. İnternetin olduğu odanın kapısında güvenlik bekliyor. Yani bilgisayarlar falan çalınacak diye. Yani değişik bir şey. Ortam. Ama belki bizim gittiğimizde çok çok şeydi. Belki biraz daha şu an Küba gelişmiştir artık. Bilmiyorum. Bu Amerika'dan dolayı sömürge ülkesi olduğu için çok gerilemişti Küba. Şimdi şu yorumlara bakayım. Ağır siklet maçları lazım artık bize. Haydi Joshua Usyk. Aynen öyle. Yenilgisiz boksör mü, korkusuz çok, yoksa yenilgi alan boksör mü, korkusuz? Ya yenilgisiz boksör korkar. Maç kaybedeceğim diye çok korkar.
Hani kemerlerimi kaybedeceğim. İşte serim bozulacak. Çünkü gerçekten zirvede durmak zordur. Zirvede durmak psikolojik bir savaştır. Her zaman o savaşı verirsin. İşte kemerlerimi kaybedeceğim, serim mi bozulacak? Yani bence yenilgisiz olmak daha zordur. Yenilen boksör ne der? Ya zaten daha önce yenilgi tatmış zaten. İkinci yenilgimi alırım der veya zaten bir kez yenildim. Yensem de yenmesem de fark etmez der. Yani bu şekilde rahat çıkar maça. Bizim para birimimiz iyi yoksa onlar mı daha iyi? Ya orada bir sistem var. Cebe yönelik, cebinde para kalmıyor. Yani bir şekilde cebinden para çıkıyor. Nasıl gidiyor sen de anlamıyorsun yani. Bir anda bir bakıyorsun değişik hani şey gibi Gürcistan gibi. Orada bir sistem var herkesin cebine yönelik. Hani kapıdan girer girmez ne oluyor mesela? İstesen de istemesen de cebinden para çıkıyor bir şekilde. Aynı Küba'da o şekilde. Frank Sanchez ne zaman büyük maçlara çıkacak? Fury, Usyk, Joshua, Wilder, Ortiz gibi. Frank Sanchez ne zaman çıkacak biliyor musun? Abi yakında bir maç var. O maçı aldıktan sonra büyük bir ihtimal şu an zaten ilk 6'da olması lazım. Frank Sanchez. Yani büyük bir ihtimal ondan sonra Joshua, Usyk yani bunlara Fury'ye meydan okuyacak duruma gelecek. Frank Sanchez zaten menajeri de şunu diyor. Usyk'le veya Tyson Fury ile maç yapsa kesin Fury'yi yener diyor. Konuşması bir şekilde. David Henry yenilmekten korkmuyor zaten. Hakem yardım ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Lobi sağlam arkasında. Arkadaşlar bu akşam da canlı yayının sonuna geldik. Son soruları alalım. Canlı yayını kapatalım. Bu canlı yayını dün akşam açacaktım ama dün akşam unuttuğum bir şey vardı. Yani izlediğim film vardı. İzlemem gerekiyordu daha doğrusu. Büyük Selçuklu. Aynen Büyük Selçuklu. Yani o filmi kaçırmıyorum. O filmin olduğunu unuttum. O yüzden açmadım. Kusura bakmayın. İyi geceler usta. Allah'a emanet ol. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Son sorular. Hocam hayırlı geceler. Elektrik yok. Karanlık. İnşallah gelir elektrik karanlıkta kalmazsın. Sen bu arada Ahmet Kamçıcıoğlu hangi şehirdensin? Şehrin neresi? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Ha, Kahramanmaraş'a hiç geldim mi ya? Yok hiç gelmedim. Türkiye'nin çoğu yerine gittim ama Kahramanmaraş'a gelmedim. İnşallah nasip kısmet. Gel hocam dondurma ikram edeyim. Güzel yemekleri var. İnşallah nasip olursa böyle bazı fanlar var onların yanına uğrayacağım. Şehirlerine gittiğimde önceden onları arayacağım. Onlarla bir oturup sohbet edip çay içeriz, konuşuruz. Yemek yeriz. Sonra da yine her zamanki gibi ayrılıklar bazen iyi olmuyor ama yapacak bir şey yok. Ayrılırız. Arkadaşlar herkese iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Yine boks maçlarında görüşeceğiz. Bu hafta sonu yine maçlar var. Maçlarla ilgili ben yine videolar paylaşacağım. Maçlar hakkında konuşacağım. Yarın zaten videolar atarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. İyi geceler.